Herkese Tatlı Sanata Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, benim çok sevdiğim bir kek tarifim var. İngiliz keki olarak bilinen, aynı zamanda Avustralya keki, Lamington keki olarak da biliniyor. Hangisini tercih ederseniz ama çok lezzetli bir kek diyebilirim. Fazla vakit harcamadan bu güzel yumuşacık kek tarifime geçelim. Öncelikle kek harcımızı hazırlayalım. 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 4 adet yumurtamızı önceden oda sıcaklığında mutlaka bekletelim. Buzdolabından çıkardığımız gibi asla başlamıyoruz. Yumurtamız oda sıcaklığına geldikten sonra kabın içerisine ekledik. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum ve bu 3 malzememi rengi açılana kadar, krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Ben yaklaşık mikserimle 5 dakika kadar çırptım. Çok güzel rengi açıldı ve krema haline geldi. Bu kekte özellikle buna dikkat ediyoruz. 1 yumurtaların sıcak olması, oda sıcaklığında olması. 2 mikserle rengi açılana kadar çırpmak. Bu şekilde yaparsanız bu kek yumuşacık, pofuduk pofuduk olacaktır. Yumurta, şeker ve vanilya karışımımız gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi. Rengi bembeyaz oldu neredeyse. Bu şekilde olduktan sonra diğer kalan malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu ekledikten sonra mikserle çırpıyorum. Sonrasında 100 gram tereyağını eritip karışımımın içerisine ekliyorum. Tereyağını erittikten sonra sıcaklığı geçsin, ılıkken ekleyebilirsiniz. Aksi halde sıcakken eklerseniz kekinizde sönmeler olabilir. Tereyağımı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Hamur kabartma tozunu da ekledikten sonra tekrardan çırpıyorum ve kek harcımı hazırlamış oluyorum. Bu aşamada çırpma işlemlerini çok kısa tutuyoruz. Dilerseniz spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Çok fazla kekin harcını söndürmeden karıştırıyorum. Kek harcımız hazır. 28'e 28 orta boy kare borcamımın içerisine yağladıktan sonra kek harcımı döküyorum. Bu en küçük kare borcamı olanlardan değil, orta boy olan kare borcamı. Tam ölçüsü 28'e 28 santim. Bir boy büyük dikdörtgen borcam oluyor biliyorsunuz. Dikdörtgen borcamda da yapabilirsiniz ama keklerinize piştikten sonra, parçaları böldükten sonra yüksekliği biraz daha kısa boylu olacaktır. Bu boy kalıptaki ölçülerde yapmanızı tavsiye ediyorum. Kek harcımız hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 150 derecelik fırın ayarında 20 dakika kadar pişirelim. Lütfen fırın ayarına dikkat edelim. Bu kekin 3. püf noktası çok düşük derecede, 150 derecede 20 dakika kadar pişirmek. Buna da dikkat ettikten sonra pofuduk yumuşacık bir kek olacaktır. Kekimiz fırında pişerken hemen kekimizin dışını bulamak için kakaolu karışımı yapalım. Uygun bir kabımızın içerisine 50 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımızı önceden eritelim. Tereyağımızı ekledikten sonra 4 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ekleyelim. Bu tarifi çikolatayla yapanlar da var, bitter çikolata ekleyip, ama ben bu şekilde lezzetini daha çok beğeniyorum. Daha önce de sizlerle farklı şeklinde İngiliz kekini paylaşmıştım. O zaman çikolata eklemiştim. Şimdi kakao ile yapıyorum. 4 yemek kaşığı kakaomuzu ekledikten sonra 1 çay bardağı toz şekerimizi ekleyip karıştırıyorum. Ve 2 su bardağı sütümüzü ekliyorum. Sütümüzü ekledikten sonra el çırpıcısıyla karıştıralım. Ocağın kısık ateşinde bir yaklaşık 3-4 dakika kadar çikolatalı bu sosumuzu ısıtalım. Farkındaysanız ısıtalım diyorum, kaynatmıyoruz. Sadece hafiften ısıtıyoruz kakaonun ve tereyağının birbirine geçmesi için. Kekimiz pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Ben fırınımda 20 dakika kadar tuttum. Gördüğünüz gibi üzeri çok fazla yanmadan ağır ağır pişirdiğimiz için de sünger gibi bir kek oldu. Kekimizin kenar kısımlarını bıçak yardımıyla keselim. Sonra dilimlere bölelim. Küçük parçalar halinde hazırladım. Bıçakla kesmeden öncelikle bu şekilde ölçülerini belirledim. Hafifçe bıçağa bastırarak, sonrasında bıçak yardımıyla dilimlere böldüm. Toplamda 30 adet kek elde ettim. Eğer büyük dilimlerde yaparsanız daha az kek dilimleri elde edebilirsiniz. Benim gibi küçük dilimlere bölmek isterseniz de 25 adet kek dilimleri elde edebilirsiniz.
Kesme işlemini kekinizin sıcaklığı geçtikten sonra kesmenizi tavsiye ederim. Eğer sıcakken bıçakla keserseniz kekinizde dağılmalar söz konusu olabilir. O yüzden ılık veya soğuk olduktan sonra kekinizi dilimleyip kakaolu sosa batırabilirsiniz. Kekimizi dilimler halinde kestikten sonra kakaolu sosumuzun içerisine batıralım. Bir çatal yardımından yardım alarak her yerini kakaolu sosa bulayalım. Bu aşamada ben 2 çatal kullandım. Bir kakaolu sosa batırmak için, bir de Hindistan cevizini de her tarafını bulamak için. Bu aşamada elinizle dokunduğunuzda kakaolu sos da ıslak olduğu için Hindistan cevizi ile birlikte elinize yapışıyor. O yüzden elinizle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde güzelce sosu çektikten sonra Hindistan cevizine buluyorum. Hindistan cevizini bularken hemen başka bir çatalla her tarafına gelecek şekilde Hindistan cevizi serpiyorum. Sonrasında çatalla alıp bir tepsiye veya büyük bir sunum tabağına dizebilirsiniz. Ben bir tepsiye diziyorum bu şekilde. Dilimlediğim kek parçalarım bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bu arada yakından sizlere kekin yumuşaklığını göstermek istiyorum. İnanın sade bile yenilebilir, çok lezzetli, adeta sünger gibi oldu, yumuşacık. Asla yumurta kokusu yok. Çünkü yumurtayla şekeri uzun süre çırptığımız için yumurtanın kokusu olmuyor. Ben birçok tarifimde buna çok dikkat ediyorum. Yumurta kokusu aldığım zaman zaten o ne olursa olsun yiyemiyorum. Yumurtaya çok hassasiyetim var. O yüzden bu tarz sorular bana sıkça geliyor. Şimdiden bunu da belirtmek istedim. Asla bu kekte yumurta kokusunu hissetmezsiniz. Sade bile yapıp tüketebilirsiniz veya üzerine çikolata sos da yapıp tüketebilirsiniz. Bu kek tarifi favori kek tarifiniz olacağına eminim. Kekimizi bu şekilde hazırladıktan sonra hemen sunum tabağına diziyorum. Sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem kekin yumuşaklığını hem de kekin etrafına buladığımız kakaolu sosun lezzetine, uyumuna bayılacaksınız. Gerçekten şahane. Kenar kısımları nemli nemli, içi de yumuşacık sünger gibi bir kek. Yakından şimdi sizler de göreceksiniz. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin. Herkesi hayran bırakacağınıza eminim. Yakından da gördüğünüz gibi görüntü her şeyi anlatıyor zaten. Muhteşem oldu. Böylelikle bir tarifimin sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Sizlerden son olarak ricam, bu tarifimi denedikten sonra düşüncelerinizi yoruma yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.